Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Kıvılcım ve Ömer mutlu olsunlar artık diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Son derece heyecanı yüksek bir bölümü geride bıraktık ve yeni bölüme dair merakımız daha da arttı. Dizide yaşanan gelişmelerin neredeyse herkesin hayatına dokunması yeni bölüme olan ilgiyi daha da yükseltti. Şimdi her zamanki gibi tek tek başlıklara değinelim. İlk olarak Kıvılcım ve Ömer'le videomuza başlayalım. Son bölümde ikili artık mutlu olacaklar diye sevinirken yaşanan her olayın ucunun yine bu ikiliye dokunmasından gerçekten çok sıkıldık. Tam her şey yoluna girecek diyoruz, tam Kıvılcım ve Ömer biraz nefes alacak diyoruz, bu kez başka bir problem çıkıyor ve mesele yine dönüp dolaşıp onları buluyor. Dizinin başından beri bu ikiliye rahat yüzü göstermediler. Sürekli başka insanların tercihleri ve hiç bitmeyen aile sorunları onların kurmaya çalıştığı düzeni bozdu. Bu da izlerken ister istemez bizi yoruyor. Ancak yeni bölümde Kıvılcım ve Ömer'in artık bu zorlukların üstesinden geleceklerini ve ikilinin arasında yeniden romantik yakınlaşmalar izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bence artık bu ilişkide biraz nefes alma zamanı geldi. İkisi de yaşadıkları şeylerden ders çıkardı. Birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Birbirlerinin yaralarını biliyorlar ve artık nasıl davranmaları gerektiğini de eskisinden daha iyi kavramış durumdalar. Bundan dolayı yeni bölümde daha sakin, daha oturmuş ve hissiyatı daha güçlü sahneler görebiliriz diye düşünüyorum. Dizinin başından beri Kıvılcım ve Ömer türlü olaylar yaşadılar. Her seferinde mutlu olacaklar derken bu mutluluk bir şekilde gölgelendi. Bazen aileler araya girdi, bazen dışarıdan gelen problemler, bazen de hiç ilgileri olmayan meseleler onların ilişkilerini etkiledi. Ama artık iki taraf da yaşadıklarından önemli dersler çıkardı. Bundan dolayı Kıvılcım ve Ömer'in yeniden güzel, ayakları yere sağlam basan bir ilişkiye başlayacaklarını düşünüyorum. Bu kez daha olgun, daha gerçek ve daha güçlü bir birliktelik izleyebiliriz. Açıkçası ben bu ikilinin artık birbirlerine daha sıkı tutunacağını düşünüyorum. Kıvılcım bu süreçte özellikle Çimen tarafından darbe almaya devam edecek. Ancak kızının yanında olacak. Her ne kadar Çimen'in aldığı kararlar onu kırsa da Kıvılcım sonuçta yine kızını dışarıda bırakmayacaktır. Tepkisini gösterecektir. Kırgınlığını yaşayacaktır. Ama iş en kritik noktaya geldiğinde gene kızının arkasında duran taraf olacaktır. Her ne kadar Çimen'e tepkili olsa da onu Salkım'a yem etmeyecektir. Özellikle Salkım gibi laf sokmayı, küçümsemeyi ve ortamı gererek üstünlük kurmayı seven bir karakterin karşısında Kıvılcım'ın geri adım atacağını hiç düşünmüyorum. Tam tersine Çimen'in daha fazla ezilmesine izin vermemek için yine devreye girecektir. Kıvılcım gene istemeden de olsa dolaylı yoldan Ünal ailesiyle dünür oldu. Bu durum bile başlı başına yeni gerilimlerin kapısını aralayacak bir mesele. Çünkü Kıvılcım ve Ünal ailesi arasında hiçbir zaman tam anlamıyla rahat, sorunsuz bir ilişki izleyemedik. Her zaman alttan alta bir görüş farkı ve yaşam çatışması vardı. Şimdi buna bir de dünürlük gibi iyice iç içe geçen bir bağ eklenince yeni problemlerin çıkması kaçınılmaz hale geliyor. İlerleyen bölümlerde Kıvılcım ve Ünal ailesi çatışmasının devam edeceğini ve zaman zaman sert gerilimler göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi gelelim Nursema'ya. Son bölümde Nursema, Asil'in el altından iş yaptığını öğrenmesiyle ona büyük tepki gösterdi ve ikilinin arasında gergin anlar gördük. Nursema zaten güven konusunda çok yara almış, karşısındaki insanın ne yaptığını ve ne niyetle yaptığını bilmek isteyen bir karakter. Böyle bir noktada Asil'in gizli kapaklı iş çevirmesi onun açısından kabul edilebilir bir şey değildi. O yüzden verdiği tepki bana göre son derece normaldi. Nursema öte yandan bu süreçte İlhami ile gitgelli ilişkisine devam etti. Zaten bir süredir bu ilişkide sağlıklı bir zemin göremiyoruz. Sürekli bir uyuşmazlık, sürekli bir baskı ve sürekli bir memnuniyetsizlik hali var. Bir tarafın beklentisi başka, diğer tarafın hayata bakışı başka. Böyle olunca da ilişki sadece sürdürülmüş oluyor ama içinde huzur kalmıyor. Yeni bölümde Nursema ile İlhami arasındaki farklılıkları daha net görmeye devam edeceğimizi ve bu ilişkinin artık bitme noktasına geleceğini düşünüyorum. Çünkü senaryo bu evliliğin yürümeyeceğini bize açık açık göstermeye başladı.
Aralarındaki kopukluklar artık tesadüf gibi durmuyor. Tam tersine her sahne bu ilişkinin temelden uyumsuz olduğunu biraz daha belirgin hale getiriyor. Nursema'nın kendi içinde giderek daha fazla sıkıştığını görüyoruz. Bu da boşanma ihtimalini güçlendiriyor. Senaryo, Asil ve Nursema aşkını bizlere adım adım hazırlıyor. Bir anda büyük bir aşk başlamasından ziyade önce gerilim, sonra anlama, sonra yakınlaşma gibi bir yol çiziliyor. Bu yüzden çok geçmeden Nursema'nın İlhami'den boşanacağını, sonrasında ise Asil'le bir birliktelik içerisine gireceğini düşünüyorum. Çünkü ikili arasında yaşanan her yeni sahne tamamen tesadüfi gibi değil, ileride büyüyecek bir ilişkinin taşları döşeniyormuş gibi duruyor. Ancak burada senaristlerden farklı bir hamle de görebiliriz. Sezon finaline giderek yaklaşırken Nursema'ya başka bir partner gelebilir. Özellikle gelecek bölümlerde Başak'ın kardeşi Asaf karakterinin diziye katılacağını biliyoruz. Ve bu karakterin sonraki sezonda da dizide olacağı konuşuluyor. Bundan dolayı Nursema'ya partner olarak Asil yerine Asaf olabilir. Böyle bir ihtimal de bence yabana atılacak bir ihtimal değil. Ama tüm bunların dışında başka bir ihtimal daha var. Nursema belki de bir süre boyunca hiçbir ilişkiye başlamamalı. Her şeyden uzaklaşıp kendi ayakları üzerinde durduğu bir yaşam kurmalı. Açıkçası ben bu ihtimali de güçlü buluyorum. Sizce Nursema ne yapmalı? İlhami ile ilişkisine devam mı etmeli? Yoksa Asil'le yeni bir sayfa mı açmalı? Ya da her şeyi bırakıp kendi ayakları üzerinde durduğu bir yaşam mı kurmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Son olarak Emir ve Çimen'e değinip videomuzun sonuna gelelim. Son bölümde Çimen, Ünal ailesinin evinde yaşamaya başlamıştı. Bu süreçte Salkım'a iğneleyici sözleri, Salkım'la Çimen'in arasının gerilmesine sebep olmuştu. Zaten aynı evin içine bu kadar farklı karakterler girince gerilim çıkmaması mümkün değildi. Çimen'in dili zaman zaman sivrilebiliyor. Salkım ise alttan almayı bilen bir karakter hiç değil. Bu yüzden ikilinin arasındaki ilk sürtüşmelerin ilerleyen süreçte daha büyük patlamalara dönüşeceğini düşünüyorum. Salkım'ın bu süreçteki odağı Abdullah'ın evden gidişi olduğu için Çimen'e pek bir şey demese de çok geçmeden bu ikilinin arasındaki gerginliklerin ortaya çıkacağını ve Çimen'i Ünal evinde zor anların beklediğini düşünüyorum. Şimdilik başka meseleler daha ön planda olduğu için Çimen biraz arada kalıyor olabilir ama Salkım dikkatini tamamen bu tarafa çevirdiği anda işlerin değişeceğini düşünüyorum. Çimen bu süreçte kendisini yalnız hissedebilir. Bir de annesine düşkün Emir eşinin yanında olmazsa Çimen'i Ünal evinde zor günler bekleyebilir. Burada Emir'in tavrı çok belirleyici olacak. Eğer Emir iki taraf arasında net bir duruş sergileyemezse bunun en büyük yükünü yine Çimen çekecek. O evin içinde kendisini yabancı gibi hissetmesi ve daha da kırılması mümkün. Kıvılcım'ın gene kızının yanında olacağını ve Çimen'i Salkım'a karşı savunacağını düşünüyorum. Araları ne kadar bozulursa bozulsun, Kıvılcım'ın Çimen'in ezilmesine sessiz kalacağını sanmıyorum. O evde Çimen'i sıkıştıran ve yalnızlaştıran bir tablo oluşursa Kıvılcım yine karşılarında olacaktır. Bu da hem anne kız ilişkisinde yeni bir dönemin kapısını açabilir hem de Kıvılcım'la Ünal cephesi arasındaki gerilimi daha da yükseltebilir. Öte yandan ben Çimen'in gelecek bölümlerde hamile kalacağını ve Emir'le Çimen ilişkisinin yeni bir katman kazanacağını düşünüyorum. Böyle bir gelişme olursa şu an sallantıda duran birçok denge bir anda değişir. Hem Çimen'in Ünal evindeki konumu değişir, hem Emir'le ilişkisi başka bir boyuta taşınır, hem de Kıvılcım başta olmak üzere herkesin meseleye bakışı farklılaşır.